Mozart, Benjamin Franklin, George Washington, Henry Ford ve diğerleri. Bu isimler müziğe, siyasete, paraya ve tarihin akışına yön verdiler. Ancak en büyük ortak noktaları hepsi Masondu. Masonluğu duymayan kalmamıştır. Tarihin en köklü ve üzerinde en çok tartışılan yapılarından biri. Peki ama gerçekte kim bunlar? Nereden çıktılar ve gerçek amaçları ne? Kimileri için adanmış bir kardeşlik topluluğu, kimileri için güç ve paranın konuşulduğu etkili bir elitler kulübü, kimileri içinse dünyayı perde arkasından yöneten karanlık bir şebeke. Bugün tozlu şantiyelerden başlayıp dünya başkentlerinin zirvesine uzanan o gizemli yolu yürüyeceğiz. Geçmişten Geliyorum'a hoş geldiniz. Her şey modern dünyanın beton yığınlarından çok önce tozun, terin ve geometrinin hüküm sürdüğü Orta Çağ şantiyelerinde başladı. Bugün Masonluk denince akla gelen o tuhaf parolalar ve kapalı kapılar ardındaki toplantılar, Orta Çağ'da aslında birer casusluk oyunu değil, o çağın en stratejik bilgisi olan mimari koruma yöntemleriydi. O dönemde bir katedral inşa etmek, bugünkü uzay mekiği projeleri kadar karmaşık ve değerliydi. Taş ustaları Avrupa'yı bir uçtan bir uca dolaşır, krallara ve kiliseye hizmet ederlerdi. Loca denilen yerler aslında şantiyelerin yanına kurulan küçük barakalardı. Ustalar burada dinlenir ve en önemlisi çıraklarına mesleğin sırlarını öğretirlerdi. Zamanla bu localar insanların toplandığı, felsefeyi, insanı, tanrıyı ve içsel gelişimi tartıştıkları yere dönüştü. Ama sorun şu ki Masonlar kendilerinden hep gizemli bir şekilde bahsetmişlerdir. Kimileri hareketlerini felsefi olarak tanımlarken, kimileri de hayırseverlik, ahlak ve hakikat arayışıyla ilgilenen bir kardeşlik topluluğu olarak adlandırıyordu. Bir topluluk uzun süre var olup kapalı toplantılar düzenleyerek ve faaliyetlerini bu kadar gizli ifadelerle açıklıyorsa şüpheler kendiliğinden ortaya çıkar. İşte bu gizem toplumda korku atmosferini yarattı ve ardından onlarca efsane ile komplo teorisi doğdu. Peki nasıl oldu da bu taş yontma ustaları bugünkü gibi dünya siyasetine ve felsefesini tartışan bir düşünce kulübüne dönüştü? Bunu anlamak için hikayemizi biraz daha derinleştirmemiz gerekir. Bu yapı 1717'de Londra'da resmileşmiş olabilir. Ancak bir masona sorarsanız hikaye çok daha eski, çok daha kutsal bir yere dayanır. Kudüs'teki Moria tepesinde Kral Süleyman'ın tapınağında başladığını söyler. Yani mason ritüellerinin merkezinde tek bir yapı vardır. Süleyman Tapınağı. Çünkü Orta Çağ düşüncesi için Süleyman Tapınağı yeryüzündeki ilahi geometrinin zirvesiydi. Tanrı'nın yeryüzündeki eviydi. Kusursuz oranlarla inşa edilmişti. Masonlar için bu tapınak fiziksel bir binadan ziyade kusursuz insanın ve düzenli toplumun bir sembolüdür. Ayrıca Masonluğun en büyük sırrı ve en gizli ritüeli akademik kayıtlarda bulamayacağınız bir isme dayanır. Hiram Abif. Efsaneye göre Hiram, Süleyman Tapınağı'nın baş mimarıydı. Binlerce işçiyi organize eden, geometrinin sırlarına vakıf tek kişiydi. Hikaye şöyle gelişir. Hiram'dan zorla ustalığın sırrını almak isteyen 3 öğrencisi, istedikleri olmayınca öfkeye kapılır. Bir öğrenci ona pergelle vurur. İkincisi keskin gönye ile. Üçüncüsü ise tapınağın çıkışında tahta bir çekiçle Hiram'a vurarak onu öldürür. İşte bu yüzden çekiç, pergel ve gönye başlıca mason sembolleri haline gelir. Cinayetten sonra öğrenciler izleri gizlemek için cesedi saklarlar. Daha sonra Hiram'ı mezarın üzerine toprağa saplanmış bir akasya dalı sayesinde bulurlar. Bu yüzden akasya da mason sembolizmine girer. Sır ve ölümsüzlüğün işareti olur.
İşte bu olay Masonluğun neden bir gizli cemiyet olduğunu açıklar. Her Mason sembolik olarak Hiram Abiff'in yolunu seçer. Onun sadakatini, sır saklama azmini ritüellerle canlandırır. Akademik tarih ve arkeoloji, evet, Tevrat'ta Hiram adında bir tunç ustasından bahsedildiğini yazar. Ancak Masonik anlatıda geçen o dramatik cinayet ve karmaşık sırların tarihsel belgelerde olmadığını söyler. O halde karşımıza çıkan gerçek şu: 18. yüzyılın o entelektüel masonları localarına derinlik katmak için muazzam bir kurumsal mitoloji inşa etmişler. Kendi ahlaki öğretilerini anlatmak için Süleyman Tapınağı'nı bir sahne olarak kullanmışlar. Hiram Abiff'i ise kahraman olarak göstermişler. Fakat masonlar sadece antik kralların peşinde değildi. Onlar tarihin en gizemli ve en savaşçı tarikatıyla, yani tapınak şövalyeleriyle de yakınlığı kurmak istediler. Tarih 13 Ekim 1307. Bir cuma sabahı Fransa kralının emriyle tapınak şövalyeleri tek bir gecede tutuklanmıştı. Mallarına el konuldu ve liderleri yakıldı. Avrupa'nın en güçlü ordusu bir gecede buharlaşıp yok olmuştu. Bu olaydan sonra Masonluğun en çarpıcı efsanelerinden biri 14. yüzyılda dağıtılan tapınakçıların İskoçya'ya kaçtığı ve burada yerel taş ustası loncalarının, yani masonların içine sızarak hayatta kaldığı iddiasıdır. Teoriye göre şövalyeler askeri güçlerini kaybetse de ezoterik bilgilerini ve o devasa hazinelerini bu locaların içinde sakladılar. Bu iddianın en güçlü dayanağı olarak Roslin Şapeli gösterilir. Şapelin duvarlarındaki taş işçiliği hem masonik sembollerle hem de şövalye figürleriyle doludur. Tapınakçıların mason olduğunu düşünenler için burası tam bir suç mahallidir. Peki bu bağlantı nereden kuruldu? Bence Hiram Abiff olayında olduğu gibi 18. yüzyılın soylu ve entelektüel masonları için kökenlerini sadece tozlu taş ustalarına dayandırmak biraz basit gelmiş olabilir. Onlara daha asil, daha savaşçı ve daha mistik bir geçmiş gerekiyordu. Hatta 1730'larda Şövalye Ramsay adında bir mason ünlü bir konuşma yaptı ve şunu iddia etti: Masonlar sadece taş ustası değildir. Onlar Haçlı seferlerinden dönen, ellerinde kılıç ve mala tutan asil şövalyelerin torunlarıdır. Bu hikaye o kadar sevildi ki masonluk içine tapınak şövalyesi dereceleri eklendi. Bugün bile yüksek dereceli mason ritüellerinde pelerinler ve haçlar kullanılmasının sebebi tam da bu 18. yüzyıl geleneği. Şimdi gelin bu yapının içine biraz daha girelim. Mason ritüellerinin tariflerine ve eski üyelerin aktardıklarına göre kişiyi yarı karanlık bir odaya götürüp gözlerini bağlayarak ve eski insanın ölümüyle yeni birinin doğumunu simgeleyen bir ritüelden geçiriyorlar. Ayrıca gizli işaretler, özel bir tokalaşma, gizli kelimeler ve parolalar kullanıyorlar. Bunların hepsi kendi insanlarını tanımak için gereklidir. Bir başka kalıcı imge ise göğüs cebinin içine saklanan el hareketidir. Mason geleneği içinde bu hareket yemin etmeyi ve kardeşliğe sadakati simgeler. Dışarıdan biri için bu sıradan bir duruş gibi görünür. Ama bağlamı bilirseniz bu bir işaret dilidir. Dikkat ederseniz Napolyon da sık sık bu şekilde resmedilmiştir. Ayrıca kardeşleri masonlukla bağlantılıydı ve Napolyon'un kendisi de mason localarında Avrupa'nın siyasi ve askeri tarafında hareket ediyordu. Zamanla bu topluluk kendilerinden eski bilginin ve yüzyıllar boyunca süregelen eski bir geleneğin mirasçıları olarak bahsetmeye başladılar. Ve açıkçası bu işe yaramıştı. Aydınlanma çağına şahitlik eden 18. yüzyıl, Masonluğun yükselişi için mükemmel bir zamandı. Yeni fikirler, ünlü isimler, özgürlük, akıl, devlet ve insan hakları üzerine konuşmalar artık locaların etrafında sadece zanaatkarlar değil, filozoflar, diplomatlar, politikacılar, zengin tüccarlar ve gerçekten etkili insanlar toplanmaya başlamıştı. Ve bu kapalı yapıya elitler girer girmez her şey değişiyordu. Çünkü artık para, güç, kariyer, yasalar ve ülkelerin geleceği konuşulmaya başlanıyordu. Masonluğa zamanla Avrupa'nın tüm tanınmış isimleri katılmaya başlamıştı. Walter ölümünden kısa bir süre önce locaya kabul edildi. Benjamin Franklin sadece bir mason olmakla kalmadı, aynı zamanda localarda aktif olarak çalıştı ve Amerika ile Fransa'daki mason çevresiyle bağlantılıydı. George Washington ve Mozart da masondu. Bunu eserlerine de yansıttı. Hatta Sihirli Flüt eserinde
birçok sınav, gizli bilgi ve karanlıktan aydınlığa geçiş motifi bulunur. Avrupa'da Mason locaları yüzyıllar boyunca karanlık söylentilerle anıldı. 19. yüzyılda Leo Tocqueville'in ortaya attığı satanizm ve gizli ritüel iddiaları büyük ses getirmişti. Bunların büyük kısmının kurgu olduğu sonradan ortaya çıktı ancak Masonluk üzerindeki gizem algısı tamamen kaybolmadı. Bu alandaki en büyük gerçek skandallardan biri ise İtalya'daki P2 locası oldu. Lizio Gelli liderliğinde büyüyen bu yapı, siyaset, medya, finans, istihbarat ve Vatikan'a kadar uzanan geniş bir güç ağına dönüştü. Ortaya çıkan belgeler P2'nin devlet mekanizmalarına sızabilecek kadar etkili olduğunu gösterdi. Bir diğer gizemli topluluk Illuminati. Illuminati ise 1776'da kurulan gerçek bir yapı olsa da zamanla küresel elitler ve yeni dünya düzeni teorileriyle iç içe geçen büyük bir efsaneye dönüştü. Günümüzde daha çok semboller ve komplo anlatıları üzerinden varlığını sürdürüyor. Tüm bu isimler, semboller ve ritüeller tek bir kapıya mı çıkıyor? Masonlar gerçekten dünyayı perde arkasından yöneten o gizli el mi? 18. yüzyılda Amerikan bağımsızlık bildirgesini imzalayanların çoğunun Mason olması, Fransız ihtilalinin özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganının localarda yankılanması bir tesadüf müydü? Yoksa büyük bir planın parçası mı? Komploculara göre Masonluk, ulus devletleri yıkan ve yeni dünya düzenini kuran karanlık bir mekanizma. Onlara göre doların üzerindeki o her şeyi gören göz, her an bizi izleyen bir gücün mührü. Oysa tarihçiler Masonluğun dönemin en parlak zihinlerinin bir araya gelip özgürce fikir yürütebildiği, kralın veya kilisenin baskısından uzak tek sosyal ağ olduğunu savunuyor. Yani Masonlar dünyayı gizli bir planla değil, bilimi, felsefeyi ve siyaseti bu kapalı odalarda hazırlayıp sokağa taşımışlar. Peki, bugün Masonluk eski heybetini yitirmiş bir hayır kurumu mu, yoksa hala karar mekanizmalarının merkezinde duran etkili bir kulüp mü? Bu sorunun cevabı baktığımız yere göre değişir. Belki de asıl sır Masonların ne yaptığı değil, bizim onlar hakkında ne hayal ettiğimizdir. Evet, Geçmişten Geliyorum'un bu bölümünde tarihin en kapalı kapısını araladık. Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir sonraki yolculuğumuzda tarihin başka bir gizemli durağında buluşmak üzere. Hoşça kalın.